Selamlar arkadaşlar. Bu videoda bir banyo musluğu modellemesi yapacağız. Öncelikle sahnedeki tüm objeleri seçip silelim. Shift ve A tuşu ile bir silindir objesi ekleyelim. Eklediğimiz silindir objesine yakınlaşalım. Edit modundayken Alt ve Z tuşuna basıp transparan moda geçelim. Alttaki yüzeyi seçip X tuşuna basarak noktaları sil diyelim. Üstteki yüzeyi seçip E ve S tuşuna basarak alan içinde yeni yüzey oluşturalım. Ardından M tuşuna basarak noktaları merkezde birleştirelim. İşimize yarayacak noktaları Shift tuşuna basılı tutarak seçelim. Fazla seçtiğimiz noktaları CTRL tuşuna basarak faremizi sürükleyerek seçimi kaldıralım. Menüden seçimi tersine çevirip işimize yaramayacak noktaları silelim. İki tuşuna basarak kenar seçimini yapalım ve seçtiğimiz kenarları E ve Y tuşlarına basarak Y ekseninde yeni yüzey şeklinde ilerletelim. Bu işlemi yaparken herhangi bir sayı girerseniz, girdiğiniz sayı kadar ilerleme sağlarsınız. Tüm yüzeyleri seçip Shift ve D tuşuna basarak kopyalayalım ve Z tuşuna basarak yüzeylerimizi Z ekseninde aşağı indirelim. Yüzeylerin tam tersi yöne dönmesi içinse Z ve -1 tuşlarına basalım. Kamera açıları için tırnak tuşuna basılı tutarken seçim yapalım. Alt ve üstteki noktaları seçip S ve Z tuşlarına basarak birbirlerine yakınlaştıralım. İki noktayı seçip M tuşuna basarak orta alanda birleştirelim. Shift ve R tuşuna basarak son işlemi tekrar edelim. Bir düzlemdeki kenarların tamamını Alt tuşuna basarak seçelim. İşimize yaramayacak kısımları CTRL tuşuna basılı tutarak kaldıralım. Kalan kısımları farenin sol tuşuna ve Ü tuşuna basarak yeni yüzey haline getirelim. CTRL R ile kesitler oluşturup noktaları M tuşu ile son seçilen noktada birleştirelim. Noktaları seçip G ve Y tuşuna basarak Y düzleminde biraz içe götürelim. Kenarları seçip farenin sağ tuşuna tıklayıp S tuşuna basalım ve kesit atalım. Noktaları seçelim ve G tuşuna 2 kez basarak aynı düzlemde bozulmadan ilerletelim. CTRL R tuşu ile kesitler atalım. Merak etmeyin, düzensiz yüzeyleri sonra düzelteceğiz. Shift'e basılı tutarak kenarları seçelim ve bu kenarları S ve X tuşlarına basarak X ekseninde birbirlerine yakınlaştıralım. Aynı işlemi noktalar ile de yapalım. Üst ve alt kenarları seçip CTRL B ile bevel işlemi yapalım. İşlemimiz olmadı. Çünkü yüzeylerimizin normal rotasyonunu kontrol etmeyi unutmuşuz. Shift N tuşuna basarak normalleri olması gereken açıya çekelim. Fare silindirini yukarı aşağı oynatarak yüzeyler arası ne kadar kesit atılacağını ayarlayabilirsiniz. Sağ tık ve yumuşat seçeneğiyle objenin yüzeylerini pürüzsüz hale getirdim. Yukarı açıya geçip tüm kenarları seçtim ve spin ile tüm kenarları döndürüp çoğalttım. Tüm kenarları seçip M tuşu ile üst üste binen noktaları birleştirdim ve açıkta kalan noktaları birleştirmeye başladım. İşlemin daha kısa sürmesi için her birleştirdiğim parçayı tekrar spin ile yeniden oluşturdum. Yeni oluşturduğum kenarlar bağımsız olduğu için L tuşuna basarak boşta kalan tüm yüzeyleri seçtim ve sildim. Sonra tekrar spin işlemiyle aynı işlemleri tekrar ettim. Noktaların merkez hizasında birleştiğine emin olalım, çünkü objemiz yamuk olmasın.
Şimdi gelelim düzensiz yüzeylerimizi düzenli hale getirmeye. Ortadaki yüzeyleri seçip sildim. Alt tuşuna basılı tutarken aynı düzlemdeki kenarları seçtim ve CTRL F tuşlarına basarak ortada düzenli yüzey oluşturdum. Ayarlamalarla tekrar uğraşmamak için oluşturduğum yüzeyi kopyaladım ve yukarıya G ve Z tuşlarına basarak getirdim ve CTRL tuşu ile mıknatıs işlemi yaptım. Snap'in işlemi ayarları hemen üstte bulunur. Yüzeylerin normallerini Shift ve N tuşu ile tekrar düzenledim. Hizaladığım yüzeyin noktalarının birleşmesi için tüm yüzeyleri seçtim ve M tuşuna basarak üst üste binen noktaları birleştirdim. O tuşu ile belirli alanları küçültüp büyüterek şeklimizi oluşturdum. Bu arada farenin silindiri ile işlemin etki alanını küçültüp büyütebilirsiniz. Farenin sağ tuşuna basarak kenarları tam bir yuvarlak haline getirdim. Burada yaptığım işlem için Loop Tools eklentisini açmayı unutmayınız. Ardından yüzeyleri seçip E ve Z tuşuna basarak biraz yukarıya doğru Extrude işlemi uyguladım. Biraz daha düzenli çalışmak için düzensiz yüzeyleri silip yeniden oluşturdum. Çoğunuzun bazı kısa yolları ve işlemleri bildiğinizi varsayarak sıkılmayasınız diye bazı işlemleri tekraren belirtmiyorum. CTRL ve 1 tuşlarına basarak Subdivide işlemi uygularım. Bu işlemi ben en son kısımda onaylatıp kapatacağım ancak siz kapatmayınız çünkü modeli tekrar düşük yüzey haline getirmek isterseniz bunu silmeniz gerekebilir. Ben bu modelde yüksek yüzey ile yaptığım için tekraren onu Subdivide işlemini silme ile uğraşmadım. Ancak ilerleyen bölümlerde 2 adet kayıt alarak düşük yüzeyli objemi ayrı bir kayıt dosyası haline getirdim. Modeli obje modunda iken küçülttüğüm için CTRL ve A tuşuna basarak Scale işlemini onayladım ki düzenleme yaparken sorun yaşamayalım. CTRL ve Numpad artı işaretine tıklayarak yüzeylerdeki bağlantılı yüzeyleri seçebilirsiniz. C tuşu ile radyal seçim işlemi yapabilirsiniz. Fazladan seçtiğiniz yüzeyleri ise radyal seçimde iken farenin silindirine basılı tutarak kaldırabilirsiniz. Obje modundayken bir nesnenin büyüklüğünü değiştirirsek, CTRL A tuşuna basıp büyüklük değerini kaydetmeyi unutmayalım. Örneğin, 2 metrelik bir objeyi, obje modunda küçültüp bunu kaydetmez isek düzenleme modundayken objenin metrik değeri yine 2 metre olarak kalır. Bevel işlemi ve çeşitli modifier'lar sorunlu çalışır. Çünkü objenin metrik ölçümlerini entegre etmemiş oluruz. Objelerimize boolean modifier uygulayacağımız zaman, iki objenin de kenarlarının aynı hizada olmasına dikkat edelim, böylelikle işlemi doğru bir şekilde yapmış oluruz. Objelerin dış ve içte kalacak yüzey kısımlarını siliyorum ki modifier'ı düzgünce uygulayabileyim. İki noktayı seçip J tuşuna basarsak düzenli bir şekilde yüzey kesme işlemi yapabiliriz.
Buradan sonrasında alışkın olduğumuz düzenlemeleri yapıyorum, o yüzden sıkılmamanız için hızlandırıyorum. Sahneye bir sifiyer ekliyorum ve değerlerini 16 ya 8 olarak giriyorum ki modellediğimiz boru ile kolayca birleştirebileyim. Sifiyer ile borunun birleşme yüzeyini Lock Tools eklentisini kullanarak yuvarlak hale getiriyorum. Sağ tık ve Lock Tools seçeneğinin altındaki Circle seçeneğine tıklıyorum. İki ayrı objeyi Ctrl+J tuşları ile birleştiriyorum. Ardından boşlukları doldurmak için kenar seçim modundayken iki objedeki birleştireceğim kenarları Alt ve Shift tuşlarına basılı tutarak seçiyorum. Sonra sağ tık ve Ü tuşlarına basıyorum. Objede aynalama işlemi yapacağım. Objenin kestiğim noktasına 3D kursorumu Shift-S tuşlarına basarak getiriyorum. Sonra objenin orijin noktasını 3D kursor konumuna atıyorum ve sonra aynalama yapıyorum. Shift ve A tuşuna basıp fareyi hareket ettirerek kenar keskinliği sağlayabilirsiniz. Bir kenarı bir eksende dümdüz yapmak için kenarları alta basarak seçiniz. Ardından S ve sıfırlamak istediğiniz ekseni tuşlayınız, sonra sıfır tuşuna basınız. Bir çemberdeki kenarları seçmek için CTRL ve Alt tuşuna basın ve seçmek istediğiniz doğrultudaki kenara basınız. S, Y ve -1 ile kenarları ters istikamete döndürdük. Tüm objeleri H tuşu ile gizledim ve Bold Factory eklentisini kullanarak bir not ekledim. Yaptığım düzenlemeleri dikkatlice izleyiniz.
Alt ve H tuşları ile gizlediğim objeleri tekrar görünür kıldım. Tekrar Bolt Factory eklentisini kullanarak bir geçiş noktası ayarladım. Ve artık objemiz hazır. Şimdi haritalandırma işlemine geçelim ve objemizin UV map'lerini ayarlayalım. Ben haritalandırma için Textools eklentisini kullanıyorum. Kısa yol olarak U ve A tuşlarına basarak objenin harita kesitlerini oluşturabiliriz. Uzun olarak ise sağ tık ve Mark Seam seçeneğine tıklayabiliriz. Ayrıca Clear Seam ile de kesitlerimizi silebiliriz.
Artık modelimizi renklendirebiliriz. Bunun için de Blender Kit eklentisini kullanarak materyaller ekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım biraz da olsa faydalı olabilmişimdir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Anlamadığınız konularda yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Beğenip, abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlere ileride daha kaliteli ve daha komplike videolar sunmak için çalışacağım. Bu videonun seslendirilmesinde Microsoft Clipchamp uygulamasını kullandım. Metin çevirileri içinse ChatGPT'den yardım aldım. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla, huzurla kalın.